Büyük bir süper kahraman buluşmasına ev sahipliği yapıyorsanız, ideal olarak süper özel misafirlerinizin sanki gerçekten bir araya gelmiş gibi görünmelerini sağlamalısınız. Ancak bu, fragmanlarının vaat ettiği franchise'ı değiştiren topluluk oyununa, görsel efekt bütçeli yıldızların katıldığı bir Zoom çağrısından daha az benzeyen Spider-Man, numara Way Home'da nadiren geçerli. Evet, Örümcek Adam filmlerinin son 19 yılındaki pek çok oyuncu karşımıza çıkmaya devam ediyor. Ama onlar da bunun içinde mi, yoksa sadece kendi yeşil ekran bölmelerinden mi ışınlanıyorlar? Pek çok hayran için tek başına kabul edilmeye değecek bir avuç gerçekten dokunaklı ve şakacı ve belki de büyük ölçüde tesadüfi sahnelerin dışında, ekrandaki herhangi bir karakterin aynı havayı soluduğu veya tepki verdiği hissi nadiren vardır. Birbirlerinin süper kahramanca vücutlarının varlığına. Kahramanımız Peter Parker, Tom Holland ve kız arkadaşı Mary Jane, Zendaya, tatmin edici derecede rahat, birbirleriyle konuşarak anlaşabildikleri sahnelerde, Örümcek Adam, Eve Dönüş Yok, diğer birkaç filmde olduğu gibi aktif olarak izlenebilir hale geliyor. Birazdan geleceğimiz diziler. Aksi halde, bu, donuk veya kasvetli arka planlar üzerindeki solo yakın çekimlerin, elastik dijital gövdelere aşılanmış ünlü yüzlerin ve kalabalık olmayan, video oyunu arenası benzeri alanlarda oynanan tamamen bilgisayar animasyonlu savaşların büyük ölçüde solgun bir karışımıdır, terk edilmiş bir üst geçit, boş bir iskele ve, ayna boyutu, tabii ki ıssız. Bir dizi tanıdık piksel diğerinin yanına yerleştirildiğinde izleyiciler tekrar tezahürat yapmaya davet ediliyor, sanki 200 milyon dolarlık bir çizgi roman geçiş etkinliği, bu neslin Heat'teki Pacino ve De Niro arasındaki gece yarısı yemek sahnesine eşdeğermiş gibi. İşte ayıltıcı bir düşünce, belki de öyledir. Film eleştirilerinin mevcut film hakkında hiçbir şey söylememesini tercih eden okuyucuya, görünüşe göre gerekli uyarınız şu, hemen tıklayın. Çünkü bu noktada Örümcek Adam, Evden Uzakta'ya ilişkin herhangi bir değerli tartışmanın, içinde gerçekte kimin yer aldığına değinmesi gerekiyor. Aksini iddia eden herhangi bir eleştirmen, kabuki pazarlamasıyla oynuyor demektir. Öncelikle, Örümcek Adam'ın oyuncu kadrosu o kadar gizli ki, Wikipedia ve internet film veri tabanı girişlerinde listeleniyor. Diğer taraftan, herhangi bir filmin temel önermesini açıklamak spoiler sayılır. Bu filmin hatası. Hollandalı Peter'la en son 2019'daki Örümcek Adam, Evden Uzakta'da karşılaştığımızda, onun ikili kimliği J.K. Simmons'tan J. Jonah Jameson tarafından yayında ortaya çıkmıştı. Kendisi zekice bir dokunuşla artık bir tabloid editörü değil, boşboğazlık yapıyordu. Çevrimiçi komplocu. Perişan haldeki Peter, Doctor Strange'e, Benedict Cumberbatch, sırrı sihirli yollarla yeniden ortaya çıkarması için yalvarır, ancak büyü ters gider ve bunun yerine alternatif gerçekliklerden, Peter Parker ile Örümcek Adam'ın tek ve aynı kişi olduğunu bilen kişileri çağırır. Bunlar arasında geçmişin 5 düşmanı ve sonunda Hollanda'nın 2 selefi Tobey Maguire ve Andrew Garfield yer alıyor, her biri kendine özgü örümcek tek parça mayoya sahip. Geri dönen tüm kötü adamlar arasında en değerli olanı Willem Dafoe'nun Yeşil Cini'dir. Hiçbir J.G. Dafoe'nun kendisinden daha korkutucu olamaz ve Goblin'in kırılganlıktan kötülüğe geçişleri dudak yalama zevkiyle oynanıyor. Alfred Molina'nın Doktor Ahtapot'u da iyi bir değer, ancak kıvranan krom dokunaçları 17 yıl önce Sam Raimi'nin Örümcek Adam 2'sindeki kadar korkutucu olmasa da Thomas Haden Kilisesi'nin kum adamı ve R.H.Y.S. Fans'ın kertenkelesi utanç verici derecede gereksiz, orada sadece hayran hizmeti sayısını artırmak için var. Jamie Foxx'un yeni güçlendirilen Elektrosu seti tamamlıyor. Ancak yine de onda çok az şey var ve onun şeytani planları, göz açıp kapayıncaya kadar bir dırvan gibi havada dolaşıp kıvılcımlar saçmaktan fazlasını içermiyor. Açıklanamaz bir şekilde, Peter en iyi hareket tarzının bu beceriksizleri Strange'in zindanından kurtarmak ve daha sonra serbest kaldıklarında onları kötü musibetlerinden kurtarmaya çalışmak olduğuna karar verir. Şimdiye kadar denendiğini hatırladığım bir taktik değil, başka bir süper kahraman filminde ve şaşırtıcı derecede bariz iyi bir sebeple, onları tekrar toparlamak 3 Örümcek Adam'ın işi. Alternatif evrenlerden iyi adamlarla kötülerin değiş tokuş ettiği savaş hikayelerinin anlatıldığı görkemli pasajlar var. Fox ve Haden Church, ne kadar çok bilim insanının bir şeylerin içine düştüklerinde kötülüğe dönüştüğünü kederli bir şekilde yansıtıyor, Maguire, Garfield ve Holland ise farklılıklar ve benzerlikler üzerinde dokunaklı ve eğlenceli bir şekilde konuşuyor. Kendi kahramanca yayları arasında. 2 Muhteşem Örümcek Adam filmi bugüne kadarki 8 film arasında en az saygı duyulanı olan Garfield, buradaki karaktere bakış açısıyla karşı konulmaz bir örnek oluşturuyor, aynı zamanda üçü arasında açık ara en gerçek film yıldızı ve Peter'ına James Stewart benzeri, test edilmiş, ilgi çekici bir nezaket havası veriyor. Ancak bir sonraki su birikintisi renginde havadaki kavga beklediğinden,
tadını çıkarmak için çok az zaman var. Serinin büyüleyici Oscar ve BAFTA ödüllü animasyon filmi Spider-Man, Into the Spider-Verse'ın piyasaya sürülmesinden 3 yıl sonra, canlı aksiyon Spider-Man'in hala bu kadar sıkıcı görünmesi açıklanamaz. Karikatürün boyut değiştirme konseptini ödünç alsalardı, stilinin bir kısmını da çalmış olabilirlerdi. Bu filmler her zaman böyledir, kendi reklam kampanyası için kaynak materyal, ancak bu örnekte biraz daha fazlası var. Eğer söz konusu kampanya zaten bu kadar büyük bir başarıyı kanıtlamamış olsaydı, bu bir sorun olabilirdi. İngiliz sinemaları, toparlanmalarının hayati bir anında, bugün rekordaki en büyük çarşamba gününe hazırlanıyor. Marvel'ın son etkinliği için ön bilet iştahı da öyle. Öyleyse, ideal olarak çok daha şık görüneceğini ve 2 saatten fazla yayın süresi boyunca bir noktada anlamlı bir şeyin tehlikede olduğunu öne sürdüğünü kabul ederek, ona başarılar dileyelim. Evet, dünyanın kaderi. Ama bugünlerde ne zaman değil ki?